Ben Sevim O, bağımsız müzisyenim. Yaklaşık 4 yıldır bağımsız müzik yapıyorum. Her şey geliyor üst üste. Ne olursun üzülme. Benim tek derdim seninle. Merhabalar, ben Sertan İpek, müzisyenim. 20'yi aşkın yıldır bu işi yapıyorum. Merhaba, ben Deniz Yıldız, gitarist ve şarkı yazarıyım. 7 yaşından beri gitar çalıyorum. Sahnede piyano çalıyorum. Aynı zamanda da prodüktörlük, aranjörlük ve de film reklam müzikleri üreterek hayatımı sürdürüyorum. İlk yazdığım şarkıdan alırsam 16 yaş oluyor. Yani yaklaşık 12. yıl diyebiliriz. Önce böyle amatör kayıtlarımı internete yükleyerek başladım. Daha sonra 20 yaşında bir plak şirketiyle albüm anlaşması yaptım. O zaman 2 single çıkardım popüler kültüre. Daha sonra bunun ben olmadığını düşünerek ve kendi müziğimi yapmak isteyerek bağımsız müzik yapmaya başladım. Sıfırdan bir isim, sıfırdan bir kimlik. Son 4 yılımı da bağımsız müzisyen olarak geçiriyorum. Yapmazdı oysa. Bu boşluk olmasa doyuramadım. Suçu yok kimsenin. Bir annenin mesela. Tanrı şahidim. Özellikle lisede okul orkestrasında çalarak müzik yapmaktan çok keyif aldım. Müzik sevgisi orada geldi. Devamında üniversitede öğrendiğim teknik şeylerle kendi şarkılarımı yazabilmeye başladım. Mezun olduktan sonra da kendi evimde, home stüdyomda yabancı müzisyenlerle özellikle kayıtlar yaparak kendi şarkılarımı kaydetmeye başladım. Ve günün sonunda 2024'te artık kendi şarkılarımı yayınlayarak macerama başlamış oldum. Okuldayken ya ben sürekli bir şeylerden kalıyordum. Okuldaki hocalar dedi ki bu çocuğun müzikle bir yeteneği var, bir şey var. Bu çocuğu buralarda perişan etmeyelim. Bu çocuğu müzikle alakalı bir yere gönderin de bu çocuk bari bunu yapsın, başaracak gibi demişler. Sonra ben kendimi bir müzik okulunda bulup bu yolculuğum başladı. Sonra da oradan üniversitede konservatuvarla devam ederek oranın içerisindeyken de bu yolu buldum. Ben bunu yapmak istiyorum diye ve buraya evrildi. Bağımsız müzisyen benim tanımımla, yani bu textbook bir tanım olmayabilir. Kendi ürettiği müziği kendi kendine yayınlayan, geleneksel yapımcıya ve plak şirketine ihtiyaç duymayan müzisyene bağımsız müzisyen denir. Kümülatif ilerleyen bir kariyer yolu var ve Türkiye müziğe çok para harcayan bir ülke değil. Yani çok fazla konser alanımız yok, alternatif sahnelerimiz çok değil. Belli bir dinleyici kitlesinin üstünde değilseniz hayatı bununla geçirmekte zorlanabilirsiniz. Benim Cihangir'de en sevdiğim apartman nedense bu. Çok şükür apartman. Ülkede müzik yapmak çok zor. Açıkçası ben bunu bizzat gözlemledim. Bu yüzden kendi hedeflerimi de Türkiye değil yurt dışına koydum. Bence bu ülkede çok güzel albümler yapıldı. İşte Serdar Öztop'un albümleri, Cenk Köksal'ın albümleri gitarla ilgili. Bunlar çok özel albümler ama hak ettiği değeri görmedi bu albümler. Ben 1,5 sene boyunca bir sürü festivalde, belediye etkinliğinde, konserlerde çaldım. Yeni neslin, özellikle alttan gelen jenerasyonun genelleme yapıyorum. Mutlaka aralarında istisnalar vardır. Müziğe çok fazla ilgilerinin olmadığını gözlemledim. Dolayısıyla çaldığımız şeye müzikal olarak ilgi duymuyorlar. Bu tamamen söz odaklı, görsel odaklı bir dönem içerisinde. Çok çabuk bir tüketim var. Özellikle TikTok, müzik sektörünü şu anda ciddi yöneten bir uygulama. Hani öyle TikTok deyip geçmemek lazım. Dünyanın en büyük plak firmaları şu an TikTok'ta davalık oluyor. Kavga halindeler. Bunların her birisinin dahil olmasıyla beraber artık yeni nesile müziği sevdirmek, onlara müzik yapmak çok zor. Dolayısıyla ben burada müzik yapmanın kendim için gerçekçi olduğunu görmüyorum. Oradaki olan çok şey burada da var. Sadece burada sahip olması çok daha pahalı.
kazancımızdan dolayı. Yani paramızın değeriyle alakalı. Yoksa orada olup da burada olmayan çok fazla bir şey yok. Türkiye'de olmak bence problem değil. Çünkü şöyle değil, kayıt esnasından konuşuyorum. Benim davullarımı kaydeden arkadaşımız Almanya'da yaşıyor. Klavyeleri çalan arkadaşımız Portekiz'de yaşıyor. Cello çalan arkadaşımız Bulgaristan'da yaşıyor. Şarkıyı söyleyen Brezilya'da yaşıyor. Şarkıyı söyleyen diğer kişi Londra'da yaşıyor. Dolayısıyla hani Türkiye'de stüdyo yok, Türkiye'de ekipmanlar yok, Türkiye'de imkanlar yok. Bu senaryoda iptal olabiliyor. Çünkü artık herkesin home stüdyosu var, çok iyi stüdyolar var. Sene 1990 olsaydı bir stüdyo girip kapanmamız gerekebilirdi ve Türkiye'de ekipmanlar yetersiz olsaydı müziği yapamazdık. Bu noktada Türkiye yetersiz kalırdı ama ben kendi gitar kaydımı yeterli ekipmanlarla, yeterli kalitede yapabiliyorsam diğer gereken her şeyi yurt dışındaki maksimum kalitede stüdyolarda müzisyenlerle beraber yapabiliyorum. Ben kendi deli olarak tanımlamıyorum. Aksine çok düz bir adam olarak tanımlıyorum. Çünkü her sanatçının bir çıkıntısı olmak durumundaymış gibi müziğin önünde bir kişilik oluşturmak bana hiçbir zaman yakın gelmedi. Yani ben öyle biri olmadım. Benim motivasyonum çok kişisel bir yerden yapıyorum bu işi. Bana iyi geldiğine inandığım için yapıyorum. Yoksa yapılacak iş değil gerçekten. Yani belki başka bir varoluş yolu bilmiyorum gibi böyle büyük bir cümle kuracağım ama daha anlamlı bir şey bulamadım henüz. Belki bir gün bulursam. O yüzden ısrarla yıllardır kendimi var etmeye çalışıyorum. Ben normal değilim, orası kesin. Dürüst bir şekilde söyleyebilirim. Bu bir deli işi mi? Bence deli işi. Çünkü şu anda benim yaptığım şeyin gerçekleşme ihtimali %1 falan. Çünkü dünyada, ya ben niş bir müzik yapmaya çalışıyorum. Dünyada bunu dinleyen az insan var. Az insana ulaştıktan sonra bir de beğendirmem lazım. Bu çok fazla mantıklı değil. Ana akımda olma ihtimali yok benim yaptığım müziğin. Janrlar değişir, trendler değişir ama bu müzik artık çok fazla ana akımda değil. Ben yine de modern bir şekilde yapmaya çalışsam da değil. Dolayısıyla gerçekçi bir şey değil. Bu iş benim için bir ilham değil. Hani kimisinde şey oluyor. İlham geldi. Gidip çalışmalıyım. Böyle bir şey yok yani. En azından benim için. Ben öyle bir şeye inanmıyorum. Çünkü evde oturuyorum. Başka şeylerle ilgileniyorum. Ve ilham geldi diye bir şeyim yok. Kilometre yapıyoruz biz. Evet, çünkü şey gibi düşün. Ne kadar emek verirsen o kadar karşılığını alırsın. Ve de o bir dakika ya bugün ilham geldi galiba diye bir şey beklemeye ihtiyacın olmaz. O biraz tembellik geliyor bana. Yalan değil. Bu bir öncelikle disiplin bu arada. Oy maşallah. Oy maşallah. Ben o dengemi sağlamak için çok vakit harcadım. Çünkü çok kaybolmaya müsait bir hayat düzeni. Biri sizi zorlamıyor, atıyorum o gün çalışmanız için. Sizin bir şekilde her gün o motivasyonu yataktan kaldıracak nedeni bulmanız gerekiyor. Ben şöyle bir hayat yaşadığım zaman bunu sağlayabildiğimi gördüm. Sabah belli bir saatte kalktım, spora gittim. Spordan döndükten sonra berrak bir zihinle sanki bir ofis işinde çalışıyormuş gibi prodüksiyon başına oturdum. Hani o gün bir şey üretmesem bile fikrin etrafında dolandığım bir gün beni her zaman daha işe yakın tutuyor. Eskiden biraz da inancım vardı. Böyle nasıl olsa işte ilham gelir ve o şarkı yazılır. Zamanı geldiğinde mutlaka o şarkı yazılacaktır falan bir inancım vardı. Artık yaşla beraber galiba gördüm. Mutlaka fikrin etrafında her gün dolanman gerekiyor. Dolandıkça çok daha verimli, daha iyi şarkılar yazdığımı gördüm. O yüzden bir ofis işiymiş gibi aslında her gün oturuyorum başına. Yarım bir kadeh ve sigaran zaten bir anlamı yok. Uğradığım her kap boş benim. Sen de affetme. Belki biraz anlasam yeter. Üretmemin temel sebebi var. Birincisi şu anda kendi yaptığım şarkıyı dinlerken keyif alıyorum. Her şeyi bıraktım, oturdum, dinledim. Şarkımı dinlediğim zaman mutluyum. Çünkü hayatımda yaşadığım bir şeyi anlatıyorum. Songwriting hoşuma gidiyor. Sound'un sonunda yakaladığımı hissediyorum. Çünkü ben 5 senedir bu sound'u yakalamak için uğraşıyorum 2019'dan beri. Bunu şöyle anlatabilirim. Mesela en iyi bateristi, en iyi bas gitaristi, en iyi klavyeciyi bir yere getirdiğinizde oradan iyi bir şey çıkacak diye bir şey yok. Onun garantisi yok. Bu bir puzzle gibi. Doğru parçaları bulmak lazım. Hangi müziği yapmak istiyorsun? Kimlerle yapman gerekiyor? Anneme göre işsiz değilim. Annem çok takdir ediyor yaptığımı. Şöyle takdir ediyor. Çok zor bir şey yaptığımın farkında ve bana hep der, senin mücadelen kendinle değil sadece toplumla, komşunla, bütün otoriteyle çok saygı duyuyorum kendini var etmene. Annem öyle bir kadındır. Babam biraz bakıyor, daha rasyonel bakıyor. Yani ne kazanıyorsun, ne kazanacaksın bundan sonra? Onu da anlıyorum yani. Oğlun, çünkü bir meslek seçerek birçok potansiyel mesleklerinizden vazgeçiyorsunuz ya. Onun
belki potansiyel gördüğüm mesleklerimde daha refah içinde yaşayacağım meslekler vardı yapabileceğim. Ama bazı insanlar da refah istemez, mutluluk ister. Müzisyenlik bence işsizlik. Çünkü işiniz olmasını istiyorsanız müzikten beklentiniz olmaması lazım. Sena bana çok büyük fırsat verdi. Beni binlerce insanın karşısında gitar çalma şansı verdi bana ve ben binlerce insanın karşısında gitar çaldım. Sadece buradaki problem binlerce insanın gitara veya müziğe ilgisi yok. Aslında ben 1000 kişiye çalıyorum ama 3 kişi falan belki orada benim çaldığıma ilgidiyor. Yani o beklentiyi ona yönelik kurarsanız işsiz kalırsınız. Çünkü Türkiye'de öyle bir kitle yok. Yani müzik yapıp bir şey yapabileceğiniz bir kitle yok. O yüzden beklentinizi şunu bunu bir kenara bırakıp bu işten para kazanacaksanız eğer oradaki şartlar neyse onu kabul edip kendiniz onu adapte edip çalmanız lazım. Benim gitarını çaldığım gitarist Martin Miller YouTube'da 810 bin subscriber var. Dünyanın en meşhur modern gitaristlerinden bir tanesi. Onun gitarıyla sadece ben çalıyorum Türkiye'de. Bugüne kadar Martin'in gitarıyla çaldığımla ilgili bu bir buçuk sene boyunca aldığım toplam mesaj sayısı 1. İnsanların haberi yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Bunları unutup sadece maddi olarak, iş olarak yapılabilir ama o da bence müzisyenlik değil. Başka bir şey. Piyasa müzisyenliği diyelim. Burada birileri senin elinden tutuyor tutmuyor diye bir hikaye yok. Herkes şeyi seviyor. Benim bir gücüm var, sana yardım ederim demeyi herkes seviyor. Nihayetinde de bir şey çıkmadığı da çok oluyor. Onun çok fazla moral bozukluğunu yaşayan insan olur. Bende olmadı. Çünkü ben ona denk gelmedim. Hayata ilk başladığımda, çünkü daha doğrusu bu dünyanın hayatına ilk başladığımda güzel tesadüflerle başladım. O güzel tesadüfler beni güzel yerlere taşıdı. Bu sayede yıllardır işin içinde olan insanlarla birlikte oldum. Benim ilk başlayıp da sahnesiyle beraber başladığım insan Ferman Akgül'dü. Manga'nın solisti. Sonra orada albümünü falan yaptı. Daha yeni başladığım bir dünyada onun albümünün bir parçasıydım. Çok erkendi bence benim için. Ama çok güzel yerlere gitmeme vesile oldu. Mesela ilk başlangıç noktamdaki figürlerden biri oydu. Sana ihtiyacım vardı. Sena Şener'le beraber 1,5 sene boyunca çaldım. O benim için çok büyük bir fırsattı. Sena bana inanılmaz büyük bir fırsat verdi. Çünkü bugün müzik piyasası dediğimiz şeyin içerisinde çalan insanlar herkes birbirinin yerine çalıyor. Böyle bir 15-20 kişi var. Bütün sektörü onlar döndürüyor gibi. Ben sektörden gelen birisi değilim. Bugün Sena'yla çalan diğer müzisyenler hep başka bir gruptan oraya geldiler. Ben onun konserlerini izlemeye gidiyordum. Orada onunla tanıştık. Yani ben aslında onun konserlerinden gelen birisiyim. Bana bu fırsatı vermesi çok değerliydi. Çünkü bence orada olmayı hak eden insanlar genelde orada olmuyor. Yani o bir yuvarlak. Onun içerisine girmek mümkün değil gibi. Böyle dışarıda bir kalkan var gibi. İçeriden birisinin size böyle özel bir hero power'da içeri çekmesi lazım gibi. Sena bana onu yaptı. O benim için çok değerliydi. Başka bir varoluş yolu seçmemek, ısrar etmek ve buna harcadığın yılları, belki de hayatı boşa geçmiş bir hayat saymamak benim nezdimde adanmışlık sayılır. Gerçekten kendine adamış biri anlaşılıp anlaşılmamayı çok takacağını düşünmüyorum. Yaratıcı insan olmamışı var etmeye çalışır. Bunlar ancak yaratıcı insan yarattığında toplum orayı takip ederek yakınlaşabilirler. Ulaşması zor değil yani, neticede eğer birimiz ulaştıysak buna herkes ulaşabilir. Ve Ahmet'ten Mehmet'ten daha iyi bir insan değilim. Sadece bu biraz şeyle alakalı. İstekle alakalı. Adanmışlık, heves. Adanmışlık biraz sert bir kelime belki ama seviyorum. Neyi yapmak istiyorsan onu yapacaksın ya hayatta, böyle bir şey işte. Ben bunu yapmak istiyorum ve bunu yapıyorum. Aslında bu mesleği seçerek bir bahis oynuyorsun. Yani atıyorum seninle aynı şekilde yetişmiş, aynı eğitimi görmüş diğer insanların genelinin seçtiği bir yolu seçmiyorsun ve tutacağına dair ve daha mutlu olacağına dair bir öngörüyle başlıyor hayat seçimi. Ve zaman geçtikçe ödediğin bedelin büyüklüğünü gözünün önünde görebiliyorsun. Seninle aynı sürede başka bir meslekte ilerlemiş birinin belli yerlere geldiğini, genel müdür olduğunu, yönetici olduğunu görüyorsun. Vazgeçtiğin bir potansiyeli görüyorsun. O yüzden zaman geçtikçe ödediğin bedelin büyüklüğü daha dramatik bir şekilde ortaya çıkıyor. Fakat her zaman, en azından benim için temel bir nokta var. Daha huzurlu muyum sorusunu sorabiliyorum. Benim cevabım genelde memnun çıkıyor. Yolum uzun, ben gideyim. Biter mi hiç belli değil. Güneşi önüme alıp kaybolmadan gideyim. Sana mutsuzluk yakışmaz. Tutsan elimi karışmaz. Bilmediğimden değil, hiç görmediğimden değil. Ben hala biraz aynıyım. 10.01 treninde bilmediğim bir yerden başka bir yere gitmekteyim. Bu
arada ben bıraktım birkaç yıl. Bir 3 yıl falan yapmadım yani hiçbir şey. O 3 yılın sonunda beni ufak ufak hayata döndüren arkadaşlarım oldu. Küçük küçük bana yüklemeler yaptılar. Hadi biz çalıyoruz. Gel sen bir, sadece 3 tane konserimiz var diye. Bu arada o da Oğuzhan Uğur'un konseriydi. Eskiden onu çalmıştık. Çalıyordum ufak ufak. Bana dediler ki hadi Oğuzhan'la turneye gidiyoruz. Sen de gel diye çağrıldım. Ufak ufak oradan bana zehiri tekrar geri yüklediler. Sonra ben tekrar geri döndüm. Geri dönüşüm zaten işte İlkay'la ve Buray'la beraber oldu. O konsere çıktım. Bazı kelebek etkisi durumlar gerçekleşti. Sonra daha önceden tanışmış olduğum sevgili dostumla bir daha buluşup sonra da kendimi kurdukları dünyanın içinde bu işi daima yapan bir insan olarak buldum. Hayatta bir amacım var. Mutluyum. Her böyle bir meslekle uğraşan insan gibi ben günlük hayatımda şüpheye düşüyorum. Motivasyonum kırılıyor. Bazen olmayacak bir şey mi bekliyorum acaba diye şüpheci uyandığım oluyor. Bazen işi yapma nedenlerimle ilgili bile çok temelden bir varoluşsal kriz yaşıyorum. Veya yanlış bir seçenek seçmiş dahi olsam, sadece bana iyi hissettirdiği için, sabah yataktan kaldırdığı için, bunun uğruna harcadığım bir hayatı boşa harcamış bir hayat olarak kabul etmeyeceğim. Bunu bilmek bile çoğu insanın sahip olmadığı bir özgürlük veriyor bence. Hayatı boşa harcamamış olduğunu kabul etmek. Genelde benle mi alakalıdır bilmiyorum ya da bizim gibi insanlar mı böyledir ama umutsuzluk hep var. Bir şeyleri yapamama hep var. Ve bu duyguların altında ezilme de hep. Galiba olmayacak bu, galiba olmayacak. Bunu söylediğin zaman da hayatta bir şey değişmiyor. Bunun yerine gidip başka bir şey yapmıyorsun. Yine çünkü boş bir anın olduğunda, bir şeyin olduğunda gidip yine aynı şey yapmaya devam et. O zaman kendi motivasyonunu kırmaktan ziyade kendini ayakta tutmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Hepimiz bir yerde düşüyoruz. O sebepten, bu sebepten illa müziği yapamadım diye düşmen de gerekmiyor. Sanatsal bir şey üretmeyle alakalı insanlar genelde duygusal tipli insanlar olduğu için o her türlü şeyden çok fazla etkileniyoruz. O oluyor, bu oluyor. Ya havanın kararması bile etkiliyor ya insanı çoğu zaman. Eğer içinde böyle bir enerji varsa bunu nasıl ortaya çıkartacağını bulmak lazım. Ha, nasıl bulunuru bana da kimse söylemedi. Ben de bulup bulmadığımı bilmiyorum. Ben de sürekli düşüyorum. Sürekli kendimi kaldırıyorum. Ve her gün neticede böyle geçmiyor. Abi seni gördükçe gülesim geliyor yemin ederim bak. Yaptığım şeyler ciddi zaman ve ciddi proses isteyen şeyler. Yani belli bir sound'a müzik yapabilmek bile çok ciddi zaman alıyor. Başka müzik tarzlarını öğrenip, analiz edip onları cebimize koymak çok fazla zaman alıyor. Sadece işte hayatımızda benim hayatımda çok şanssız şeyler yaşadım. İşte annem mesela lösemi tarzı bir hastalığa yakalandı. Onun tam da ben üniversite mezun olduktan sonraydı. Böyle prime dönemime girebileceğime inandığım bir dönemdi. Çünkü bir sürü şey öğrendim. Tam böyle müzik yapmaya hazırım. Onun hastalığıyla ilgili mesela 3 sene geçti. Sürekli hastaneye götürüyoruz. Test oluyor, ameliyat, şu bu. O 3 senem benim için offline olarak geçti müzik alanında. Hiçbir şey yapamadım. Mesela onlar olmasaydı belki üniversite biter bitmez bu şeylere başlamış olsaydım, bu şeylere atılmış olsaydım, kendi hikayemi yazmaya başlamış olsaydım bugün başka bir noktada olabilirdim. Geçen sene Sena ile çalmaya bıraktım, ara verdim diyeyim veya. Onu her şeyden çok seviyorum ama bunu yapmak zorundayım çünkü kendime zaman lazım. Ben çok geç kaldım bu hikayelere atılmak için. Üniversiteyi bitirdiğimde direkt buna başlayabilmiş olsaydım şu an onunla hala çalmaya devam ediyor olabilirdim. Başka şeyler yapıyor olabilirdim ama şu anda benim bir günde kaybedecek bir lüksüm yok bu kadar geç kaldığım bir senaryoda. Lonely Life yeni şarkın çıktı. Ben şu an 30 yaşındayım. Bu çok geç mesela. 18-19 yaşımda bunları belki yapabiliyor olmam lazımdı. En azından üniversite bittikten sonra onu da kabul ediyorum ama hayatlarımız öyle gelişmiyor. Dolayısıyla ben de sadece geldiğim noktadaki zaman yönetimimin tamamını zaman yönetimi yapmadan bu yapacağım şeylere ayırmak istiyorum. 10 sene önce kendime bir mesajım yok ama keşke bu şeyler olmasaydı daha farklı bir hayatım olabilirdi. Önceki halime kurabilecek bir cümlem yok. Ama şu anki halimde olarak o zamanı düşünebilseydim belki daha huzurlu geçirirdim zamanı. Çünkü o zamanki o şey vardır ya, ne olacağını bilmemek ve o arafta kalmak. Hala yaşadığımız şeyler bunlar. Yoruyor biraz. Ya da beni yordu, bilmiyorum. Ben geçmişe hep çok affedici ve toleransla bakıyorum. O çocuğun o hataları yapması 10 yıl önce mutlaka şey diyebilirim. Biraz daha çalış, işte ne bileyim teknik kısmına da önem ver. İşte müziği iş gibi görmeye başla şimdiden. İlhamı bir esinti gibi görme, git kopar onu. Bütün bunları söyleyebilirim ama insan 10 yıl önceki haline de şefkatle bakabilmeli. O çocuk ondan daha iyisini bilmiyordu. Yine de bu bilinçle beni buraya kadar getirdiği için teşekkür etmekle ilgili genel bir şefkatim var geçmişe. Trendleri takip etmeyin. Yapmanız gereken birinci şey bu. Neyi seviyorsanız onu yapın. Çünkü yaptığınız şeyi yüz binlerce insan sevmiyor olsa bile en azından siz seviyorsunuz. Bence bu da geldiğimiz noktada çok değerli. Trendler değişir. Bu bir gemi gibi. Yani
3 sene boyunca zirvede olabilirsiniz ama trendler değişince devam edemezsiniz. Sevdiğiniz şeyi yapın. Sevdiğiniz şeyi yaparsanız sizin yaptığınız şey belli olacaktır. Kendinizi yansıtacaksınızdır ve bu da dokunabildiği kadar insana dokunur. Bence hayattaki en önemli şey bu. Çünkü iç huzur olmadıktan sonra ne kadar fazla para kazanırsanız kazanın, yalan bir ilgi görseniz de görün, çok fazla bir şey bence hayatınızda olumlu anlamda değişmeyecektir. Bu kısa vadede dışarıdan havalı görünen bir şey ama yapmak istediğiniz şeyi yaparsanız bu sizi manevi olarak tatmin edecektir. Hele ki bir sürü insan ulaşırsanız bence bu hayattaki en güzel şey. O yüzden sevdiğiniz şeyi yapın. Ben sevdiğim şeyi yapıyorum, mutluyum. Sadece yoruluyorum çünkü çok zor bir şey deniyorum. Simple bir şey deniyor olsam bu kadar yorulmazdım ama bunu finanse edebilmek için 4-5 sene boyunca bir inşaat şirketine gidiyorum. Bu iyi bir şey değil benim için. Ama yapmak zorundayım. Bunu kendi sevdiğim şey yapabilmek için yapıyorum. Ve başardığımda, ulaştığımda geri dönüp gülümseyeceğim kesinlikle bu şeyler için. Son olarak da Ergin Hocam'ın yumruk şovuyla kazanacağız diye bitirebilirim. Ya o gün ben mi galip geleceğim, depresyon mu diye başlayan sabahların çok uzun sürdüğünü hatırlıyorum. Tabii bu 20'li yaşlarımın başında hayatta, yani sosyal hayatta kalabilmek için ilaçlar hatırlıyorum. Varoluşumla ilgili birçok sorgulama, hayatın ne olduğuyla ilgili çok sancılı bir dönem hatırlıyorum. Fakat o bütün bu karanlıklar olurken bir şekilde varoluş nedenime dair ışığı söndürmeyen bir gelecek vardı görmek istediğim. Bu yoldu. Öyle bir yoldu ki özgürlüğünü de verdi bana. İnsan mesela en temel korkularımızdan bir tanesi. Ölüm korkusuyla barışma yetisini de verdi bana. Eğer buraya doğru yürüyorsam en azından yapmak istediğim şey yolunda hayatın bitmesi, erişmesen bile nihai görmek istediğin yol sonuna sana boşuna harcanmamış bir hayat özgürlüğünü veriyordu. Yani öyle kolay da değil, bırakıp boynundan uykuları, kaç felsefe kaç okyanus, öteye kin tutmazsın biliyorum ama Üzgünüm sevgilim,